Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Side ve Manavgat'a 4 kilometre mesafede bulunan Arkonus Side Resort Otel'den bahsedeceğim. Otelin gerçekten çok güzel düzenlenmiş ve çok temiz bakılmış bir bahçesi var. Otele girişi ilk buradan yapıyorsunuz. Aracınızla bu noktaya kadar gelip bavullarınızı indirebiliyorsunuz. Daha sonra aracınızı arkada yer alan üstü kapalı otoparklara park edebiliyorsunuz. Odaya giriş yaptık. Odada tuvalet ve banyo bu şekilde. Buraya yeterince şampuan falan da bırakmışlar. Havlular gayet temiz görünüyor. Klima sistemi iyi çalışıyor gibi görünüyor ama tabi ilerleyen günlerde tekrar daha detaylı bilgi verebilirim. Bebeğimiz için buraya yatağımızı da koymuşlar. Konuştuğumuz gibi deniz manzaralı bir odadayız. Minibar her gün bu şekilde dolduruluyormuş. Televizyonumuz burada. Şöyle bir de manzaraya bakalım. Balkon beklediğimden bayağı büyük. Ve manzara da gerçekten çok güzel. Odalarda ücretsiz şekilde kullanabileceğiniz kasalar da var. Videoya sahil kısmından başlamak istiyorum. Sahile hemen birazcık yürüyerek ulaşabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi otel ve sahil çok yakın. Bu arada sahil mavi bayraklı bir sahil. Burada arkadaşlar bir tane beach bar var. Saat 10 ile 17 arasında çalışıyor. Gayet güler yüzlü çalışanlar var. Bu tarafta da 12.30 ile 4 arası çalışan, yani 12.30-16 arası çalışan snack bar var. Ama arkadaşlar öyle snack bar diye düşünmeyin, normal snack bar gibi düşünmeyin. Yani İskender bile var, bakın hatta şu an götürüyor arkadaş. Normal snack barlarda hamburger, köfte, ekmek falan görmeye alışırız, pizza falan. Ama burada arkadaşlar İskender, lahmacun, pide, baklava gibi birçok çeşitli ürün var. İsterseniz hemen sahile yakın şu çimenlik alanda da güneşlenebiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar şezlonglarda sıkıntı yok. Sadece ön sıralar dolu olabiliyor. Ama kesinlikle boş yer bulmakta hiç zorlanmadık. Burada duş ve ayakları yıkamak için bir kısım var. Sahile şöyle genel bahsetmek gerekirse sahilden. Sahil küçük kumlardan oluşuyor arkadaşlar. Ama suya girdiğiniz anda taşlar başlıyor. Onlar böyle şurada gördüğünüz gibi girişteki taşlar. Deniz ayakkabısına ihtiyaç duymadan girebiliyorsunuz. Sahil kum bir sahile göre çok temiz arkadaşlar. Kum sahil en fazla bu kadar temiz olur zaten. Tabii ki dalga daha az olduğunda çok daha berrak olduğunu söylemek lazım. Şimdi size su altından görüntüler de paylaşacağım. Burada arkadaşlar bir de iskele var. İskele de özellikle çok güzel, çok keyifli görünüyor. Ama biz çok fazla kullanamadık çünkü bebeğimiz olduğu için. Yani burada iyi yüzmeyebilirseniz sadece güneşlenmek değil, yüzmek için de çok keyifli şekilde kullanabilirsiniz. Özellikle iskelenin altında canlı çeşitliliği çok fazla. Bakın arkadaşlar şurada gerçekten çok fazla balık var şu an. Deniz çok çabuk derinleşiyor arkadaşlar. Onun için çocukların tek başına girmesi için çok uygun olmayabilir. Şu alanda sanırım kayalık bir bölge var. Onun için burada bayraklarla işaretlemişler. Bu iskelenin üstünde de arkadaşlar bir tane bar var. Burası da saat 10 ile 19 arasında çalışıyormuş. Ürün çeşitleri birazcık kısıtlı. Ama burada böyle bir barın olması gene de çok güzel. İskele arkadaşlar karşıdan daha basit gibi görünüyor ama bakın şöyle çeşitli şeyler yapmışlar. Girinti çıkıntılı yerler var. İstediğiniz yerden girebiliyorsunuz. Ve burada da yer bulmak çok sorun değil. Bakın şuralar hala boş.
Otelin arkadaşlar çevre düzenlemesi gerçekten çok güzel. Bakın burası neredeyse kimsenin kullanmadığı, işte arada bir şu tarafta odası bulunanların geçtiği bir yol. Ama şuradaki bir düzene bir bakın arkadaşlar. Gerçekten her köşeyle ayrı ayrı uğraşılmış, her köşesi çok temiz tutulmuş otelin. Bu arada arkadaşlar biz fiyat olarak biraz erken rezervasyon indirimiyle günlüğü 2 kişi artı bebeğimiz tabii ki 1100-1200 gibi bir fiyata aldık. Şu an internet sitesinden baktığımda günlüğü yine aynı 2 kişi için, bebek zaten ücretsiz oluyor, 1500 TL civarında. Biz rezervasyonu yaparken deniz manzaralı odayla normal kara manzaralı oda arasında çok az bir fiyat farkı vardı. Ve deniz manzaralı odayı tercih etmiştik. Eğer sizde de durum öyle olursa arkadaşlar muhakkak deniz manzaralı odayı tercih etmeye çalışın. Gerçekten bakın manzara çok güzel. Şimdiye kadar kaldığımız otellerde en iyi manzaralardan birisine sahip diyebilirim. Burası 24 saat açık olan lobi bar arkadaşlar. En çok çeşit burada var tabii ki. Havuzun yanındaki merdivenleri kullanarak arkadaşlar pastaneye gelebiliyorsunuz. Saat 11 ile 18 arası açık olan pastanede çeşitler bu şekilde. Eğer isterseniz kapalı dondurma da var. Biz bu oteli arkadaşlar Google'daki ve TripAdvisor'daki puanlarına güvenerek almıştık zaten. Burada onların da ne kadar önemsediğini anlayabiliyoruz. Otele giriş yaptığımız kısımda, yani karşı tarafta resepsiyon var. Tekrar oradan geri çıktığınızda burada Kids Club ve yine çocuklar için ayrı bir kısım var. Aynı zamanda gördüğünüz gibi bir aquapark var. Aquapark'ta 5 ayrı kaydırak var ve 2 tanesi gerçekten çok hızlı. Yine Aquapark'ın orada da günün belli saatlerinde çalışan bir snack bar ve normal bar var. Buradaki snack barda daha çok hamburger, köfte, pizza tarzı çocuklara yönelik olduğu belli olan yemekler var. Yine sahile çok yakın bir yerde arkadaşlar Passion Club adında bir yer var. Burası gündüz meyve kokteyl barı olarak geçiyor. Akşam da diskoya dönüştürüyorlar. Çok büyük bir yer değil. Disko saat gece 12'den sonra başlıyor. Gündüz 12 ile gece 12 arasında da dediğim gibi meyve kokteyl barı olarak çalışıyor. Otelin ön yüzünde, yani otelle deniz arasında çok büyük bir yüzme havuzu yer alıyor. Gerçekten yüzmek çok keyifli. Karşı tarafta çocuklar için de bir tane küçük havuz var. Havuzun hemen yanında bir tane pool bar var. Burası sabah 10'dan akşam 23.45'e kadar hizmet veriyor. Pool barın hemen yanında da bir tane sahne var. Burada gece ve gündüz canlı müzik performansları yapılıyor. Otelin içinde küçük bir büfe ve birkaç tane giysi ve çanta satan mağaza var. Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir spor salonu da var. Otelde ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir sauna, ücretsiz olarak kullanabileceğiniz küçük bir hamam da var. Gün boyunca katılabileceğiniz aktivitelerin listesi burada arkadaşlar. Dün akşam saat 9'da anlaşılan bir parti var. Şimdi öğle yemeğini göstereceğim. Biz normalde öğle yemeğini kullanmıyoruz hiç, çünkü snack barlar gerçekten çok güzel. Hiç ihtiyaç kalmıyor öğle yemeğinde buraya girmeye. Ama size göstermek için şimdi gireceğim. Bu arada otelde normalde bir tane kapalı havuz da var ama yaz sezonunda çalışmıyor.
Bence arkadaşlar bu arada yemeklerin en zayıf noktası bu tatlılar. Diğer yemekler daha başarılı ama tatlılardan çok aradığımızı bulamadık. Çay kahve için bu alanı kullanabiliyorsunuz. Akşam yemeği öğle yemeğinden aslında çok da farklı değil arkadaşlar. Sadece dışarıda ızgara yapılıyor öğle yemeğine ekstra olarak. Bu arada yemeklerde korona önlemlerine dikkat ediliyor. Yani herkes eldivenle alıyor yiyeceklerini ve herkeste maske var. Yemek çeşitlerinin tamamını gösteremiyorum. Çok sizi de sıkmak istemiyorum. Burada çeşitli makarna soslarının hazırlandığı bir alan var. Ve her akşam birkaç çeşit ızgara yemeği var. Genelde zaten akşamları burayı tercih ediyoruz. Bugün ızgarada kuzu külbastı var. Yemek alanı biraz kalabalık gibi görünse de hem dışarıda hem içeride rahatlıkla yer bulabiliyorsunuz. Tatlılarda da en iyi muhtemelen baklavalar arkadaşlar. Tercihinizi buradan yana kullanmanızı öneririm. Kahvaltıda arkadaşlar gerçekten hamur işi çeşit olarak çok bol. Bu kısımda isteğinize göre yumurtanız yapılıyor. Burada yine kahvaltı için poğaça çeşitleri. Kahvaltı genelde standart arkadaşlar. Her gün aşağı yukarı aynı kahvaltıyla karşılaşıyorsunuz. Burası da peynir büfesi. Kahvaltıda çay, kahve ve taze sıkılmış meyve sularını bu alandan alabiliyorsunuz. Otel küçük değil ama planlama güzel yapıldığı için her yere çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Mesela bakın o geçtiğimiz yer restorandı. Bu merdivenlerden aşağı indiğimizde hemen havuza ulaşıyoruz. Oradan biraz daha aşağı indiğimizde de denize ulaşıyoruz. Sadece arka tarafta bulunan aqua parkların olduğu alan birazcık uzak gibi kalıyor. Ama o kısımda da zaten çocuklarla ilgili şeyler toparlanmış. Burası 463 odalı, ultra her şey dahil konseptinde hizmet veren bir otel. TripAdvisor'da 2800 kişiden 4.5 puan. Google yorumlarda ise 1800 kişiden 4.6 puan almış. Bu puanlarda olan bir otelin zaten kötü çıkma ihtimali yok. Denizin sabahları daha iyi olduğunu tahmin ettiğim için bir kontrol etmeye geldim. Şu an saat 8.30. Bakalım deniz nasıl görünüyor. Sahilde arkadaşlar hem bu gördüğünüz alan hem de bu alan otele ait. Gerçekten çok geniş bir plajda şeyi var, alanı var. Şimdi denize doğru bakalım. Tam tahmin ettiğim gibi arkadaşlar deniz sabah saatlerinde çok daha güzel. Bugün arkadaşlar tatilimizin son günü, artık çıkış yapacağız. Şimdiye kadar söylemediğim, eksik kalan bir şeyler varsa onları toparlayıp son olarak yorum yapıp videoyu bitirmek istiyorum. Giriş işlemlerinden başlarsak arkadaşlar, giriş işlemleri çok hızlı bir şekilde yapıldı ve gayet güler yüzlüydü. Zaten tatilimiz boyunca tüm personel gerçekten çok güler yüzlüydü. Yemek konusunda arkadaşlar şu özellikle karşıda gördüğünüz deniz kenarındaki snack barı çok başarılı bulduk. Orada self servis hizmet de yok. Direkt masaya oturuyorsunuz. Ne istediğinizi soruyorlar. Snack barlar çok iyi çalıştığı için öğle yemeğine ihtiyaç bile duymuyorsunuz. 4 gün ve üzeri konaklama yaparsanız alakart restoranları bir kez ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz.
4 tane alakart restoran var. Bunlardan biri İtalyan, biri Türk, birisi balık ve bir tanesi de international olarak geçiyor. Ana restorandaki eksiklerden birisi de mesela arkadaşlar hani dünya mutfağına dair bir günde bir çeşit bile olsa değişik olabilirdi. Çünkü biz böyle kaldığımız otellerde daha önce hiç yemediğimiz yemekleri de yeme fırsatı buluyoruz bazen. Ama burada öyle bir şey yaşayamadık. Onun dışında bazı otellerde her şey dahil olmasına rağmen işte taze sıkılmış meyve suları veya Türk kahvesi falan gibi şeyler ücretli olabiliyor. Burada arkadaşlar öyle hiçbir garip istek yoktu. İhtiyaç duyacağınız her şey gerçekten ücretsiz. Ne bileyim bazı oteller işte havlu değişimine sınır koyuyorlar günde falan. Burada herhangi bir onunla ilgili de sınır yoktu. Gerçekten çok rahat, hiçbir şey düşünmeden bir tatil yapabileceğiniz bir yer. Biz eğlence kültürünü sevdik arkadaşlar. Mesela akşam burada parti varken burada Charlie Chaplin'in filmi oynatılıyordu. Gerçekten çok hoşuma gitti. İsteyen rahatça oturduğu yerden izleyebiliyordu yani. Ve yapılan canlı müzikler de bence gerçekten çok iyi seçilmişti. Sonuç olarak arkadaşlar biz bu oteli gerçekten çok sevdik. Normalde aynı yerde tekrar tatil yapmayı çok düşünmeyiz. Hep yeni yerler görmek için. Ama eşimle buraya tekrar gelebiliriz diye bile konuştuk. Oteli sizler için elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Eğer sorularınız varsa yorum kısmına yazın. Muhakkak cevaplarım. Bu otelle ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Görüşürüz.